53. İstanbul Müzik Festivali'nin ilk haberlerini aldık. Evet, basın toplantısı bu hafta yapıldı Borusan Müzik Evi'nde ve öncelikle bu haftanın ne yapsak ajandasını söylerken İstanbul Müzik Festivali'nden başlamamız gerektiğini hissettim. Çünkü 53. İstanbul Müzik Festivali hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir festival. Yine dop dolu şahane bir program açıkladı. İstanbul Müzik Festivali Direktörü sevgili Efruz Çakırkaya. İleriki zamanlarda elbette müzik festivali ile ilgili pek çok detay vereceğiz. Ama bu yılla ilgili olarak sınırların ötesinde temasıyla müzik festivalinin gerçekleştirileceğini söyleyebilirim. Ve hangi büyük orkestralar gelecek ya da neler öne çıkıyor diye sorarsanız da NDR El Filarmoni Orkester, Camerata Salzburg, Ceneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Filibe Devlet Operası Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi pek çok büyük topluluk, koro ve orkestra İstanbul Müzik Festivali'nde bizimle olacak. Biletleri de 21 Şubat'ta satışa çıkacak. Şimdiden gözünüz kulağınız bence müzik festivalinde olsun. Özellikle basın toplantısında gazetecilerin en çok ilgi gösterdiği ya da hafif hafif kendilerinin mırıldandığı, demek ki çok ilgi göreceklerini düşündükleri etkinliklerden birine ben de çok merak ederek bekliyorum açıkçası. Caravaggio ve Monteverdi'nin eserlerinin birlikte sunulacağı konser. Evet, Caravaggio'nun tablolarının bir canlandırması olacak. Bir taraftan da Monteverdi çalacak. Evet, bunu da söyleyelim ve ondan sonra da diğer etkinliğimize geçelim. İstanbul Müzik Festivali ile ilgili heyecanımız Haziran ayına kadar sürecek. Tabii tarihleri söylemedim değil mi heyecandan? 11 Haziran, 26 Haziran tarihleri arasında her zaman olduğu gibi İstanbul'un pek çok noktasında gerçekleştirilecek. Çok güzel konser salonlarında ve tabii ki yine parklarda hem çocuklar için de etkinlikler var müzik festivalinin içerisinde. Yani ağaç yaşken eğilir ve çocuklar da bu yaştan itibaren klasik müziğe, çok sesli müziğe ilgi gösterir diyoruz. Ve diğer etkinliğimize geçiyoruz. Madem böyle yazdan, festivallerden haber vererek başladık, başka bir festivalin müjdesini, başka bir müzik etkinliğinin müjdesini de verelim. Bahar'ın en eğlenceli müjdecisi diye hatta bülten çıkmışlar. +1 Sunar İstanbul'da Bahar. Evet, +1 Sunar İstanbul'da Bahar 10 Mayıs'ta Küçük Çiftlik Park'ta, yani şehrin tam göbeğinde müzikle buluşacağımız bir etkinlik. 10 Mayıs Cumartesi günü bizi bekliyor. Kimler olacak burada? Aslında rengarenk, bahar gibi bir etkinlik sunmaya çalışmışlar bize. Levent Yüksel, Yeni Türkü, Türk İş Kebap ve Ahır Kapı Roman Orkestrası olacak bu festivalde. Yani Türk müzikleriyle coşup eğlenebileceğimiz, baharı da kutlayabileceğimiz bir etkinlik 10 Mayıs'ta Küçük Çiftlik Park'ta. Evet, ondan sonra biraz daha yakın tarihe gelelim isterseniz. Onun da biletleri satışa çıktı. O yüzden bunu da duyurmak istiyorum. Arter'de en yeni müzik festivali. Evet, bu kadar müzik festivalinin içerisinde yeni ve en yeni müzik festivali diyor Arter bu festivalin ismine. Arter biliyorsunuz çağdaş ve modern sanat eserlerinin sergilendiği Koç grubunun çok nadide bir müzesi, en yeni müzesi. Orada pek çok sergiyle ilgili, pek çok kafa açıcı sergiyle ilgili röportajlar yapıyoruz. Etkinliklerle ilgili duyurular yapıyoruz. Bu sefer bir festivalle ilgili, müzikle ilgili bir duyuru yapıyoruz. Yeni ve en yeni müzik festivali 6 yaşında bu arada, yani yeni ve en yeni ama 6 yaşına gelmiş. 20-23 Şubat tarihleri arasında Arter'de bu festivale katılabilirsiniz. Deneysel müziğin kavramsal sanatla birleştiği bir müzik festivali diye de aslında özetleyebiliriz. Arter kurucu direktörü sevgili Melih Fereli'ye de buradan el sallayalım. Çünkü kendisi biliyorsunuz bu müzenin içinde, Arter'in içerisinde özellikle müzik olsun diye pek çok sergi kürate etti. Pek çok sergiyi taşıdı
ve bu festival de onun başının altından çıktı ve 6. yaşını da yeni ve en yeni müzik festivali Arter'de kutluyor. 20-23 Şubat tarihleri arasında biletleri satışta. Farklı bir müzik festivali ve yeni müziklerle tanışmak istiyorsanız, daha önce gitmediyseniz buraya mutlaka gidin derim. Evet, bir konser haberi de İzmir'den. Ama o bildiğimiz konserlerden değil bu. Hem genç sanatçılara yönelik bir yarışma hem de İzmirli sanatseverlere yönelik bir konser haberi. Genç opera sanatçıları Ulusal Genç Solist Yarışması'nda yarışacaklar 17-23 Şubat tarihleri arasında İzmir'de. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ve bu yarışmanın finalistlerinin yarışacağı 22 ve 23 Şubat'ta seyirciler açık olacak bu yarışma. Dolayısıyla siz finalistleri, genç profesyonelleri 22-23 Şubat'ta opera sanatçılarımızı İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyebilirsiniz. Şöyle bir açıklama belki getirmek gerekir. Üniversite kategorisi finali 22 Şubat günü saat 19'da küçük sahnede. Genç profesyonel kategorisi finali ise 23 Şubat günü saat 19'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde büyük sahnede gerçekleşecek. İki finale de girişler halka açık ve ücretsiz. Şimdi de beni galiba en çok heyecanlandıran konserlerden birine sıra geldi. Vals sever misiniz bilmiyorum ama ben hem Viyana valslerini hem de Türk valslerini çok severim ve ikisini birlikte bulabileceğimiz bir konser var. İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyana valsleri ve Türk valsleri konserleriyle İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bizlerle olacaklar. Hem danslar olacak bunun içerisinde hem de hikayelerle bezenmiş bir konser deneyimi yaşayacağız. Ne zaman? 16 Şubat'ta saat 20'de Türk Telekom Opera Salonu'nda. Eğer seviyorsanız valsleri bence 16 Şubat'ta AKM'deki bu İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın konseri kaçmaz. Bu arada Türk valsleri demişken, vals demişken benim evde de özlediğimde, dinlemek istediğimde özellikle Cihat Hoca'dan, Cihat Aşkın'dan Türk valslerini dinlemeyi çok seviyorum. Biliyorsunuz kendisinin de Türk Valsleri diye bir albümü var. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 6-7 yıl önce kaydetmişti. Dijital müzik platformlarında Cihat Aşkın'ın Türk Valsleri albümünü ve diğer albümlerini elbette bulabilirsiniz. Türk Valsleri demişken de Cihat Hoca'yı anmadan edemedim. Buradan kendisine selamlarımızı da iletelim. Müzikle devam ediyoruz. Müzik ve festivallerle başladık biliyorsunuz 53. İstanbul Müzik Festivali ile başladık. Hadi şimdi Antalya'ya gidelim. Başka bir müzik festivalinden haber verelim. Bu da 8. Antalya Akra Jazz Festivali. Akra Jazz Festivali benim çok yakından takip ettiğim, hatta fırsatım olursa her yıl da gittiğim bir caz festivali. Bu arada Akra Jazz Festivali demişken tabii ki festivalin direktörü, çünkü 8.sini gerçekleştiren bu festival sevgili Kadir Dursun'a, Akra Jazz Festivali'nin direktörüne çok şey borçlu. Antalyalılar, hatta Akdenizliler nefis bir caz festivali yaşıyorlar. Yine öyle bir seçki yapmış Kadir Dursun. Bey Dağları'nın o büyüleyici manzarasında, Antalya'nın o güzel ikliminde 14-31 Mayıs'ta Akra Jazz Festivali gerçekleştirilecek. Ve açılışı yine geçen yıl olduğu gibi İbrahim Maluf yapacak. Geçen yıl sevgili İbrahim Maluf'la çok güzel, çok samimi bir röportaj gerçekleştirmiştik Akra Otel'de. Yine bu sene aynısını YouTube kanalımız için yapacağız. Bir aksilik olmazsa ben de Antalya'da Akra Jazz Festivali'nin açılışında olacağım. Antalya'ya buradan selamlarımızı gönderiyoruz ve hemen arkasından İstanbul'a dönüyoruz. O kadar hızlı konuşuyorum ki bu arada, böyle heyecanlı size anlatayım bunları diye. Didem de buradan bana böyle gülerek bakıyor. Biraz yavaş ol, sakin ol, sakin anlat diye. Ama hepsini böyle anlatmak istiyorum size. Çünkü güzel bir ajanda oldu. Yazdan, özellikle bahardan haber verdikçe bu karlı günlerde içimiz daha bir ısınıyor diye düşünüyorum. Evet, İstanbul'a dönüyoruz ve Enka Sanat'a gidiyoruz. Enka Sanat'ın biliyorsunuz her hafta mümkün olduğunca yer vermeye çalışıyorum. Çok güzel etkinlikleri oluyor yazında, kışında ve bu salı günü 18 Şubat'ta Enka Sanat'ta
Borusan Kuartet Oda Müziği'nin Ustaları isimli konser gerçekleştirecek. Saat 20.30'da Enka Auditorium'unda, kaçırmayın derim. Hadi şimdi sergilere geçelim. Sergi deyince birkaç haftadır aslında bu sergiden bahsetmek istiyordum ama çocuklara yönelik bir sergi turları olduğu için hemen ajandamızın kapsamına almak istedim. Taviloğlu koleksiyonu sergisi. Evet, aslında bu sezonun başında başladı bu sergi. Aslında Taviloğlu koleksiyonu sergisi değil, buna Taviloğlu Bienali diyebiliriz. Çünkü o kadar çok özellikle açılırken yanlış hatırlamıyorsam 7 mekanda birden açıldı bu sergi ve şimdi o mekanların bazıları değişmeye başladı. Ama o mekanlardan bahsetmeden önce çocuklar demişken Taviloğlu koleksiyon sergisinden çocuklara yönelik özel etkinlik, rehberli sergi turu ve yaratıcı origami atölyesi Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleştirilecek. 15 Şubat Cumartesi günü 7 yaş ve üzerindeki çocuklar için bu. Çocukların hayal güçlerini zenginleştirecek, hayal güçlerini sanatla birleştirecekleri, yaratıcılıklarıyla birleştirecekleri bir atölye gerçekleştirecek. Taviloğlu koleksiyonun yöneticisi Neslihan Murat Beyoğlu ve sanatçı Şevval Konyalı'nın rehberliğinde ücretsiz olacak bu etkinlik ve çocuklar bir sanat eserinin yaratım sürecine tanıklık edecekler ve daha sonra da bu sürece dahil olacaklar. Sıra dışı hayvanlarla yaratıcı bir yolculuk atölyesi demişler bu atölyenin arasına. Saat 14 ile 15 arasında ve etkinlik ücretsiz biliyorsunuz ama katılım için bir mail atmanız gerekiyor. Nereye? fatmanur.bayrakçı@mudo.com.tr adresine mail atmanız yeterli. Biliyorsunuz Taviloğlu koleksiyonu sergisi Derya Yücel ve Markus Graf küratörlüğünde gerçekleşiyor ve 30 Mart'a kadar devam edecek bu sergiler. Ve bu bir koleksiyon hikayesi sergisi, adı bu Taviloğlu koleksiyon sergisinin adı bir koleksiyoner hikayesi olarak geçiyor. Galeri Eyüp Sultan İstanbul Sanat Haliç Tersanesi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Tarihi Likör Fabrikası ve Müze Gazhane'deki sergiler aralıksız olarak devam ediyor. En başından beri zaten burada kurulmuştu sergiler. Ama daha önce Art İstanbul Feshane'de sergilenen eserler 7 Ocak'tan beri Ritz-Carlton Residence'da, İstanbul B Blok'ta, MGS Mimar Sinan Güzel Sanatlar daki İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde sergilenen eserlerse 10 Ocak'tan beri de Yapı Kredi Bomontia'da F Blok'ta yeni mekanında seyircisiyle buluşuyor. Böylece Taviloğlu koleksiyonunun bir koleksiyoner hikayesi sergisine de böylece yer vermiş olduk. 30 Mart'a kadar şehrin dört bir yanına yayılmış olan aslında işte benim Bienal dediğim bu sergiyi de görebilirsiniz. Bence kaçırmayın çünkü Mustafa Taviloğlu'nun yıllardır biriktirdiği koleksiyonunu, nadide de bir koleksiyon ve ne kadar geniş olduğunu ve ne kadar farklı sanatçılardan farklı eser aldığını ve Türk sanatçıları da desteklediğini görüyoruz bu sergide. Bir sergi haberi de Cem Güventürk'ten. Cem Güventürk'ün ikinci kişisel sergisi İBB Kültür ve İBB Miras'ın ev sahipliğinde Müze Gazhane'de açıldı. Sanat tarihinin ve insanlığının iki önemli sorusundan yola çıkmış. Sanat nedir ve ben kimim? Cem Güventürk'ün ikinci kişisel sergisini Ay, Güneş ve Ay'ı 13 Nisan'a kadar pazartesi günleri hariç Müze Gazhane'de görebilirsiniz. Evet, sıra geldi Nancy Atakan'ın sergisine. 15 Şubat'ta Nancy Atakan Beni Yok Etme isimli kişisel sergisini İmalathane'de açıyor. Nancy Atakan benim çok sevdiğim bir sanatçı. Kendisiyle geçtiğimiz yıllarda Beymen'de sürdürülebilir sanat üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştik birlikte. Kendisi Beymen için Beymen'de kullanılmış, yani kıyafet üretilirken kullanılmış atık kumaşlardan çok etkileyici bir eser, bir iş üretmişti ve Zorlu'daki Beymen mağazasının arka taraftaki girişinin tavanına ve kocaman devasa bu iş asılmış ve
yanlış hatırlamıyorsam 1-2 ayda orada kaldı. Çok da etkileyiciydi. Özellikle sürdürülebilirliğin bu kadar gündemimizde olduğu bu günlerde Nancy Atakan'ın hem işi çok etkileyiciydi hem de o konferansta birlikte gerçekleştirdiğimiz o sürdürülebilir sanat konferansında anlattıkları da öyle. Bu kez Nancy Atakan 15 Şubat 12 Nisan tarihleri arasında İmalathane'de gerçekleştirileceği sergide bir aradalıklara çok önem veriyor. Kendisinin hafızasında yer etmiş arkadaşlıklarına, dostluklarına, çeşitli olaylara, anılara yer veriyor. Oradan yola çıkarak yine etkileyici eserler ortaya koyduğuna eminim. Benim de ilk listeye aldığım, ilk gitmem gereken sergiler listesinin başında geliyor sevgili Nancy Atakan'ın bu sergisi. Şimdi hazır böyle gelecekten haber veriyorken hani baharda yapılacak festival haberi verdik. Müzik festivalinin Haziran'daki haberini verdik. Şimdi de İstanbul Contemporary'nin yeni tarihlerini söyleyeyim. Çünkü bu hafta açıklandı. Aklınızda olsun. 23-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yine Tersane İstanbul'da gerçekleşiyor. 20. Contemporary İstanbul. Ön izleme günü 23 Eylül ve 24 Eylül olarak belirlenmiş. Daha sonra 25 Eylül'de normal genel girişe açılacak Contemporary İstanbul. Evet, yine Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sıra geldi tiyatroya. İstanbul'da oynayıp oldukça da ilgi gören oyunlardan bir tanesi Gurur ve Önyargı. Hatta geçtiğimiz günlerde Aysun Öz'e başka şeylerde röportajlarını da izlediniz. O 4 güzel muhteşem oyuncunun sahne performanslarını siz de görmek isterseniz Gurur ve Önyargı küçük bir turneye çıkıyor diyebiliriz. 14-26 Şubat'ta Maximum Unique Hall'da İstanbul'da, ama 24 Şubat'ta Ankara Kongrezyum'da, 27 Şubat'ta Bursa Merinos AKKM'de ve 11 ile 21 Mart'ta da Maximum Unique Hall'da tekrar gösterilecek. Evet, sadece İstanbullular değil, Ankaralılar için de bu oyun ayaklarına geliyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet, şimdi de bir operaya ne dersiniz? Her hafta mutlaka bir operadan bahsetmek istiyorum. Bu sefer ödüllü bir operadan, Kötülüğün Döngüsü'nden bahsedelim. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Kötülüğün Döngüsü operasını 17 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera sahnesinde bizlerle buluşturacak. Her zaman söylüyorum, Süreyya Operası çok güzel bir sahne, çok etkileyici bir sahne. Karşıda oturuyorsanız, yani o yakadaysanız özellikle kaçırmayın derim, ama bu yakadan da tabii ki gidebilirsiniz. Şimdi bir çocuk oyununa yer verelim isterseniz. Çocuk oyunları çünkü çok kolay bulunan şeyler değil doğrusu, ama yine BKM bu konuda bir çocuklara el uzatmış ve Kadife Tavşan oyununu sahneye koyuyor. İlerleyen günlerde daha çok sahneleneceğine eminim. Kadife Tavşan 23 Şubat'ta Maximum Unique Hall'da olacak. Çocukların çok seveceği bir oyun. Saat 15'te Maximum Unique Hall'da ve 5 yaş üzeri çocuklar için 60 dakika sürecek. 23 Şubat Pazar günü saat 15'te Maximum Unique Hall'da Kadife Tavşan. Dijital platformlarda ne izlesek diye böyle düşündüğünüzü biliyorum. Hani hatta bu bölümle ilgili bana arkadaşlarım da çok tavsiyede bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesi, henüz ben izlemedim. Hatta izlerseniz üstüne de ilerleyen haftalarda konuşalım derim. Çok güzel olduğunu ve tam bana göre olduğunu söylüyorlar bu arada. Netflix'te The Duke. Evet, 1960'ların Londra'sında geçiyor bu. Yaşlı bir adamın toplum ve insanların iyiliği için Robin Hood'culuk oynama çabasını gösteriyor ve mizahi bir dille ele alıyor. Bu taklit, sanatta taklit, sahtelik, yolsuzluk gibi pek çok detay var bu filmin içerisinde. Ben de ilk fırsatta izleyeceğim. Bu sanatta taklittir, detaydır, yolsuzluktur falan benim Ofistike Şeyler kitabımda da bahsettiğim bir şeydi. Çünkü çok enteresan sanatta taklitçilik, çok enteresan sergiler açıldı bu konuda. Yıllar sonra, yani çok eski bir tablo olduğu düşünülüp yıllar sonra aslında eski bir tablo olmadığı ortaya çıkan böyle büyük büyük müzelerin sergilediği çeşitli tablolar da sansasyon yarattı sanat tarihinde. O yüzden benim kitabımda da, hatta bulabilirsem
Amerika'da Bruce Müzesi'nde bir sergide belki de tüm zamanların en ünlü sahte tablosu vardı. 17. yüzyıl ressamı Hollandalı usta Vermeer'in başyapıtlarından. Hatta ben de burada bir filme bağlıyorum. Bu filmi de buradan önermiş olayım. Bu tablo ile ilgili belki de izlemişsinizdir bu filmi. Son Vermeer diye 2019 yapımı filmin yönetmeni Dan Fredkin. Ne yapsak diyorsanız, aynı kitapta da öyle söylemişim zaten. Bu filmi de izleyebilirsiniz. Sahte eserler, sahte tablolar. Daha böyle sanat dünyasında sahte eserlerle ilgili pek çok olay var. Basına yansımış ve ortaya çıkmış. Onları da ofisteki şeylerde toplamıştım. Bakabilirsiniz. 53. sayfada bulabilirsiniz. Direkt size nokta atışı yapayım. Yine eğer biyografi seviyorsanız, ünlülerin hayatını izlemeyi seviyorsanız Prime Video'ya da Amy Winehouse'un filmi geldi. 2024 yapımı bir film. 2 saat 3 dakika sürüyor. İzlemeye değer diye düşünüyorum. Çünkü çok erken kaybettiğimiz ve çok sevdiğimiz sanatçılardan bir tanesiydi. Eğer vizyonda ne var diye merak ediyorsanız, sanırım öne çıkanlardan bir tanesi, eğer Bridget Jones da seviyorsanız, yine Renée Zellweger'in oynadığı başrolünde Bridget Jones Onun için Çıldırıyor filmi var. Sinemada izleyeyim diyorsanız bu filmi izleyebilirsiniz. Sinematek'te geçen hafta bunu söylemiştik ama 14 Şubat'ta başlayacak yeni programın ilk haftasında ikonik oyuncu Romy Schneider'e odaklanan ana program David Lynch anısına da 3 filmlik bir seçki gerçekleştiriyor. Film Komple bağımsız film gösterimleri Sinematek'te bizleri bekliyormuş. 16 Şubat Pazar günü saat 14'te yine Film Coop'la bağımsız sinema programı kapsamında gösterilecek Köpekle Kurt Arasında filmi sonrası yönetmen Murat Düzgünoğlu ile Serkan Acar moderatörlüğünde bir söyleşi de gerçekleştirilecek sinema severler için. Şimdilik bu hafta bunları önerelim ve kitaplara sıra gelmiş. Arkamdaki kitaplıktan neler önerirsiniz diyen olmuş geçen hafta. Evet, bu hafta kitaplık bayağı karıştı. Yine koli açıp kitap yerleştirmeye çalıştım. Onlardan seçmeye çalıştım. Eğer okumadıysanız böyle çıtır çıtır okunacak. Üstelik Nobel 2022'de Nobel Edebiyat Ödülünü de alan Annie Ernaux'un Babamın Yeri kitabı. Annie Ernaux ile ben de buraya geldiğinde İstanbul Film Festivali için gelmişti ve onunla bir röportaj yapmıştım. Hatta oğlu da vardı. Çünkü oğlu Annie Ernaux'un hayatını daha önceden çekilmiş videolarla kurguladığı bir belgesele çevirmişti. Anne oğul enteresan bir sohbet olmuştu doğrusu ve tanıdığıma da çok mutlu olmuştum. Fransız Sarayı'nda Annie Ernaux ile bir röportaj yapma fırsatım da olmuştu. Kitaplıktan seçtiğimde ilk elime Babamın Yeri geldi ama Annie Ernaux çok böyle kalın kalın kitaplar yazan bir yazar değil. Çok sade bir dili var, direkt bir anlatımı var, çok etkileyici bir anlatım. Zaten Nobel ödülü aldığından belli ama Nobel almak için öyle kalın kalın kitaplar yazmak gerekmiyor değil mi diye sormuştum kendisine. Neticede önemli olan onu anlatabildiğini, hatta en kısa şekilde direkt anlatmak. Yine bu hafta elime geçen kitaplardan bir tanesi Nedim Gürsel'in Kavuşmak Hayal Oldu, Anneme Mektuplar. Babamın Yeri demiştik Annie Ernaux'dan. Burada Nedim Gürsel'den Kavuşmak Hayal Oldu, Anneme Mektuplar diyelim. Her zaman olduğu gibi Doğan Kitap'tan çıkmış. Ben Nedim Gürsel okurum ve severim de. Daha önce kendisiyle de güzel bir röportaj yapmıştık. Hangi kitabı olduğunu şu anda hatırlamıyorum ama Nedim Gürsel'le de sohbet her zaman güzeldir. Onu okumak da güzeldir. Bu da benim merak edip edindiğim kitaplardan bir tanesi Vakıfbank Kültür Yayınları'nın. Vakıfbank Kültür Yayınları çok kitap basan bir yayın evi. Dolayısıyla merak ettiğim, benim köklerimin de dayandığı Balkanlarla ilgili bu kitap. İki dünya arasında bir tarih. İki dünya arasında bir tarih. Özellikle önümüzdeki günlerde okumak istediğim, bayağı da kalın bu arada. Hatta ekip olarak sevgili Mete de buna çok ilgi göstermişti. O da yeni oralara gitti geldi. O da ilgiyle okuyacak. Ve Viktor
Vasarely'nin kataloğunu önermek istiyorum. Hem de bu da bir sergi. Son olarak bu katalogdan bahsedip Alaçatı'da Arkas Sanat Galerisi'nde bu yaz açıldı biliyorsunuz. Alaçatı Arkas Sanat Galerisi ve orada çok etkileyici bir sergiydi. Hala devam ediyor. Eğer görmediyseniz Alaçatı'ya yolunuz düşerse Victor Vasarely'nin hem sergisini görüp hem de kataloğunu edinebilirsiniz. Bu katalogla birlikte bu haftaki ajandayı bitirelim. Ve önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız ajandayı geri alıp izleyin. Mutlaka kendinize göre bir etkinlik bulacaksınız. Bizden bu haftalık bu kadar. Evet, abone olmayı unutmuyorsunuz, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Özellikle bu videonun altına sizin de önerileriniz olursa ve yazarsanız çok sevinirim. Üstüne konuşuruz, tartışırız. Belki canlı yayınlar da yaparız. Önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. İyi haftalar.